Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakadan başlamalı yapraklı bluz çalışması yapacağız. Bu yapraklı bluz çalışmamız ikinci versiyon oldu. İlk kez gören arkadaşlar birinci versiyonunu da kanalımda görebilirler. Burada bütününü yapraklı olarak çalıştık. Birinci versiyonda sadece kolları ve bedende de kenarlarda birer tane yaprağımız vardı. Bunu bir takipçimin isteği üzerine bütününü yapraklı olarak çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi bluzumu yaparken şöyle Alize'nin ekstra iplerini kullandım. Bu ipler biraz yün karışımı akrilik ipler. Anti peeling özelliği var. Yani parlak bir yapıya sahip. Biraz esneme payı fazla olmayan bir ip. Buhar ütüsü yaptığınız zaman esniyor, yani ütü yapmadan kullanamazsınız. Buhar ütüsü yaparsanız daha düzgün bir görünüm alıyor. Şimdi ben bluzumuzun ölçülerini buhar ütüsü yapıldıktan sonraki ölçülerine göre veriyorum. Şöyle kol altında göğsün, yani şuradaki toplam genişliğimiz 100 santimetre, yani 50 artı 50 şeklinde. Ayrıca uzunluğu 65 santimetre, kol uzunluğu da 55 santimetre oldu. Uzun boylu bir arkadaş için örüyorum. Şimdi ben large beden için bluzumu çalıştım. Her zaman söylediğim gibi bütün large bedenler aynı göğüs santimetresine sahip değil. O yüzden üzerinize ölçerek, kullanmış olduğunuz bir bluzun üzerine ölçerek ya da kendi üzerinize ölçerek ilerlerseniz daha sağlıklı olur. Şimdi sizlere videoda göstermediğim sadece şöyle kollarda son sırada bir sıra trabzan yaptım. Burada hangi sırada bitireceğinizi bilmediğim için size ona göre sayıları vermek istiyorum. Burada 3 zincir boşluklarının olduğu yerde bitirirseniz 2 tane trabzan yapın. 4 zincir boşluklarının olduğu yerlerde bitirirseniz de 3 tane trabzan yapın. Yine bir zincir boşluklarına bir tane trabzan yaparak ve yine trabzanların üzerine de trabzanlar yaparak son sırayı tamamladım. Etek ucunda ve kollarda bu şekilde bitirdim. Şöyle biraz yakamızı göstermek istiyorum. Birinci versiyon yapraklı bluzumuzda yakada daha az zincirle başlamıştık large beden için. Kullandığımız ipin farkından dolayı aynı tığ numarasıyla başlasak da burada yakamızın ölçüleri farklı olabiliyor. Burada daha fazla zincir sayısı üzerine başladığımız için ince veya kalın ipler aynı şekilde başlayabilirler. Ben Alize Diva için farklı fikirler verdim videonun başında. Yine Alize Diva'da bu zincirleri biraz büyük tığ numarası kullanarak, deneyerek vermiş olduğum ölçülere uygunsa Alize Diva'da yine bu sayılarla başlarsa daha iyi olur. Ya da böyle ince koton iplerle başlarken birkaç kez tığ numaranızı değiştirerek yakadan ona göre başlarsanız daha iyi olur. Şimdi burada ben yakamız biraz büyük olduğu için 2 sıra sık iğne yaptım. Birinci sırada sık iğnelerimi yaptıktan sonra, yani trabzanların üzerine ve zincir boşluklarına 2 tane sık iğne, trabzanların üzerine de birer tane sık iğne yaptım. İkinci sırada ise 5 tane sık iğne ve sıradaki 6 ve 7'yi keserek, teke düşürerek yaptım. Sadece 2 sıra yaptım. Bu benim için yeterli oldu ve ütü yaptıktan sonra yine şöyle yakamızın ölçüsü şöyle vermek istiyorum. 24 santimetre, şöyle 25 santimetre oldu. Bu ölçülere göre sizler de paralel ilerleyebilirsiniz. Çünkü videonun başında bluzu tamamladıktan sonra son ölçüleri veriyorum. O yüzden öyle ilerlerseniz daha güzel olur. Evet, bunun dışında şöyle son olarak tığ numaramı göstermek istiyorum. 4,5 ve 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler de böyle kademeli tığlar kullanarak örerseniz daha güzel olur. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen bluzumuzun yapımına başlayalım. Başlarken toplamda 97 tane zincir çektim. Şimdi kendi yapmış olduğum bluzumda 96 tane zincirin üzerine modelimizi kurmuştum. Bunun sebebi ilk başta 93 olarak zincirleri hesapladım. Sonra modeli kurduktan sonra 3 tane zincir eksik geldi. Sonra 96 zincir çekerek tekrardan model kurulumunu yaptım. Bu defa da bir zincir eksik geldi. Bunu anlamadım gerçekten. 3'ün katları olarak ilerliyor ama arada arttırma trabzanlarımızın olduğu yerler biraz böyle hesabı karıştırıyor. O yüzden bu defa sizlerle birlikte 97 tane zincir çektim. Eğer bir tane zincir fazla gelirse onu arada yedireceğiz. Şimdi bir de iplerden bahsetmek istiyorum. Alize Diva gibi ince iplerle yapmak isterseniz size 2 tane fikir vereceğim. Şimdi birincisi,
bolca zincirinizi çekin. Ve benim başlamış olduğum yaprak sayısından her bölümde bir tane fazla başlayın. Yani ben ön bedende 4 yaprak üzerine başladıysam siz 5 yaprak üzerine, kollarda 3 yaprak üzerine başladıysam siz 4 olarak. Bu şekilde her bölümde bir tane yaprak fazla yaparak bu ilk sırada ilerleyin. Bu zincirlerinizi Alize Diva ile örüyorsanız o zaman birleştirme yapmayın ilk sırada. Dediğim şekilde çok uzun, böyle 150 tane falan zincir çekmeniz gerekiyor. Zincirinizi çekin. İlk sırayı birleştirme yapmadan, yaka birleştirmesi yapmadan ilk sırayı tamamladıktan sonra birleştirme yapın. Birazcık açıklık kalacak, onu sonra bir sırayı dikersiniz. Bu şekilde kolaylıkla kurabilirsiniz. İkincisi de yine Alize Diva ile örüyorsanız o zaman her bölüme, yani ben burada 97 zincir çektim, hatta 96 olarak da düşünebiliriz. Bunu denemek için çekmiştim. Her bölüme 6 tane zincir, yani kola, her iki kola ayrı ayrı 6 artı 6 artı 6 artı 6, 4 tane 6 olacak şekilde zincirinize ek yaparsanız o zaman her bölümde yine yanılma payım olabilir, dediğim gibi bu şekilde hesaplıyorum, örerken farklı oluyor. Her bölümde birer tane yaprağınızı, o zaman bu 97 zincirin üzerine 24 tane zincir daha çekmeniz gerekiyor. Birinci sırayı yani şimdi biz burada birleştirerek başlayacağız. Birleştirerek bunu 24'ü 97 ile toplayıp çekin. Sonra ilk sırayı ördüğünüzde tam denk gelirse modeliniz, o zaman ona göre devam edebilirsiniz. Denk gelmezse birinci sırada dediğim gibi 150 tane zincir çekin fazla fazla. Yine yaprakları benden birer tane fazla başlayın her bölümde. Ve tekrar birinci sırayı yaptığınızda da ikiye katlayarak modeli ölçün. Yakanızın genişliği 24 cm, 25 cm olduysa o zaman aynı şekilde ince ipinizle devam edebilirsiniz. Evet, şimdi bu yakadan başlamalı bluzlar bu şekilde detaylar gerektiriyor. İnce detayları var. O yüzden böyle ön anlatımlar uzayabiliyor. Yani eğer sizler örgüden anlıyorsanız kaç tane zinciri çektiğimi zaten başta söylüyorum. Hemen videoyu atlatıp modele başladığımız yerden devam edebilirsiniz. Videoyu hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle zincirimi çektim, 97 tane. Örnek çalışması için daha açık bir renkle Alize Süperlana Klasik kullanıyorum. Yine ölçüleri karşılaştırırız. Şöyle zincirimizin ön yüzünden bu şekilde sona kadar geliyorum. Hemen şöyle çeviriyorum ve ilk zincirin içine battım. Buradan şöyle bir ip aldım ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi şu ipimi de burada gizleyeceğim. Şöyle çekebilirsem. Şöyle zincirimizin arasında 1, 2 zincir çektim. Şimdi hemen kaydırma yapmış olduğum ilk zincirin içine bir tane fıstık yapacağız. Onu da şu şekilde yapıyorum. Şimdi zincir çektiğim için 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Bu arada 4 milimetre tığ kullanıyorum. Diğer ipimle ördüğüm, başta görmüş olduğunuz bluzumda da yine 4 milimetre kullandım. Başlangıç zincirlerini 4,5 milimetre ile çektim. Burada örnek çalışması için yine 4 milimetre ile çektim. Burada santimleri karşılaştırabilmek için elimi gevşek tutarak çektim. Ama yine de sizlere tavsiyem mutlaka yarım milimetre büyük kullanın. Yani elinizi gevşek tutamayabilirsiniz. Şimdi burada kaydırma yapmış olduğum ilk zincirin içine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Nasıl yapıyorum? İlk 2 ilmeği alıyorum. Diğerlerini tığda bırakıyorum. Başta zincirimiz olduğu için 3 tane yaptım. Hepsini birlikte topladım. Bunlara artık fıstık diyeceğim. Bu fıstıklarımızı yaparken ya da badem diyebiliriz. Bunları yaparken boylarını çok fazla uzatmayalım. Çünkü trabzanlardan uzun oluyor bu şekilde ilmekleri uzattığımız için. O zaman da ben diğer bluzumda, ilk yapmış olduğum yapraklı bluzda fark ettim. Kollarını birleştirdikten sonra potluk oluşuyor. O yüzden boyunu çok fazla uzatmayalım. Normal ilerleyelim. Evet, şimdi hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim. 2 zincir daha çekiyorum. 3 zincirimiz var. Hemen burada 1, 2 atlıyorum. 3. zincirin içine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atlıyorum. 3. zincirin içine bir V boşluğu yapacağız. Bir ikili trabzan, bir zincir. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Kollarda 2 tane yaprağımız olacak. Dediğim gibi ince iple başlayanlar 3 tane yapsın. Alize Cotton Gold'la yapanlar da benimle aynı şekilde ilerleyebilirler.
4 milimetre ile zincirlerinizi çekip 3,5 milimetre ile, çünkü burada zincir sayımız diğer yapmış olduğum yapraklı bluze göre daha fazla, rahatlıkla olacaktır. Sadece Alize Diva için başta vermiş olduğum fikirler Alize Diva gibi ince ipler için. Tekrar 3 zincir çektim, 1 2 atlıyorum, yine 1 ikili trabzan. Sadece kol bölümünde modelimizi göstereceğim. Tekrar 3 zincir çektim, 1 2 atlıyorum, 1 V boşluğu. Şöyle 1 ikili trabzan, arada bir zincirimiz var, tekrar aynı yere 1 ikili trabzan, 1 2 3 zincir, 1 2 atlıyorum, 3. zincirin içine 1 ikili trabzan. Evet, şimdi kolumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. 2 tane yaprakla başlıyoruz. Aslında V boşluklarımız küçük yaprak olacak. Aslında 3 tane yaprakla başlıyoruz. Çünkü trabzanların olduğu yerler aslında ana yapraklarımız. Burada küçük yapraklarımız olacak başlangıç için. Şimdi bu şekilde başladık. Bu yapmış olduğumuz grubu ince iplerde bir tane daha V boşluğu, bir tane daha ikili trabzan şeklinde arttırdığımız zaman 6 zincir eklemiş oluyoruz. Evet, şimdi 1 2 3 zincir çektim, 1 2 atlıyorum, buraya 4 tane yarım ikili trabzan yapacağım. Bu bizim artık arttırma ayrımları yaptığımız yerler olacak. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü, 1 2 3 zincir. Şimdi ön bedene başlıyoruz veya arka bedene. Yine 1 2 atlıyorum. İlk olarak 3. zincirin içine 1 ikili trabzan, 1 2 3 zincir, 1 2 atlıyorum, 3. zincirin içine bir V boşluğu. Yani her böyle yaptığımız bir trabzan, bir V boşluğu modelimizin bir tanesi olmuş oluyor. Bir zincir çektim aynı yere, şöyle V boşluğumu tamamlıyorum, 1 ikili trabzan daha yaptım. 1 2 3 zincir, 1 2 atlıyorum, 1 ikili trabzan. Şu anda ön veya arka bedeni yapıyoruz, hiç fark etmez. 3 zincir çektim, 1 2 atlıyorum, 1 V boşluğu, 1 2 pardon, şöyle bir zincir V boşluğu yapıyorum, 1 ikili trabzan daha yaptım, 1 2 3 zincir. Şimdi 1 2 atladım, 1 ikili trabzan. Şimdi burada da 4 tane yaprak olarak başlayacağım ön bedende. Şöyle hemen bakalım sayımıza. Şunları sayarak değil de V boşluklarını sayarak 4 tane diyorum. Çünkü başlangıçta ilk olarak yaprak bunların üzerinde başlıyor. Tekrar 3 zincir çektim. 1 2 3. zincirin içine bir V boşluğu. Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Hemen bakalım. Ön veya arka bedenimizde 5 tane ikili trabzanımız olacak. 4 tane de V boşluğumuz olacak. Şimdi dediğim gibi V boşlukları küçük yaprak, ana yapraklarımız ikili trabzanlarımız, ama ben V boşluklarını sayıyorum başlangıç için. Şimdi ön bedenimizde son trabzanımızı yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çektim. 1 2 3. zincirin içine yine 4 tane yarım ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Bir tane badem yapmış oldum. Tekrar 3 zincir çektim. Evet. Ön bedenimizi de tamamlamış olduk. Şimdi yine ikinci kolumuza başlıyoruz. Artık başlangıçtan takip edebilirsiniz. Bir tane kol yapacaksınız başladığımız gibi. Bir tane de arka bedeni bu şekilde yapıp başladığımız yere tekrar geliyoruz.
Evet, ilk sırayı tamamladım. Böylece model kurulumunu bitirmiş olduk. Şimdi burada yakanın genişliğine bakacağız. İlk sırayı ördüğünüz zaman yakanın genişliğini ölçmeniz gerekiyor. Çünkü sizin kullanmış olduğunuz ip ve tığ numarası farklı olabilir ve elinizin yapısı da tabii ki önemli. Şimdi burada şöyle tekrar sayıları vermek istiyorum. Burası arka veya ön bedenimiz, 5 tane ikili trabzanımız var. Burası kolumuzun olduğu bölüm. Pardon, şurası kolumuzun olduğu bölüm, 3 tane ikili trabzanımız, 2 tane V boşluğumuz var. Burası yine ön veya arka bedenimiz, yine 5 tane ikili trabzanımız, 4 tane de V boşluğumuz var. Yine ilk başlamış olduğumuz kol bölümü, 3 tane ikili trabzan, 2 tane de V boşluğumuz var. Bunu sizler de bu şekilde ilk sırayı tamamlayınca kontrol edin. Şimdi 97 zincirle başladım ve tam geldi. Demek ki sayımızın tek sayı olması gerekiyor. Şimdi sizler 97 zinciri dediğim gibi alize diva ile başlarken eğer büyük olsun isterseniz o zaman 24 tane zincir ekleyerek başlamanız gerekiyor. Şimdi tabii ki öncelikle benimle aynı sayıyı kullanarak da yine başlayabilirsiniz tığ numaranızda. O zaman bu ilk sırayı tamamladığınızda ölçmeniz gerekiyor. Eğer küçük olursa o zaman dediğim gibi daha büyük başlayabilirsiniz. Şimdi burada hemen şöyle son ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum ve ilk bademimizin şöyle bakın şuradaki büyük ilmeğe değil bu tarafta zincirin başladığı yerde şuraya batıyorum boşluk oluşmaması için. Buradan bir ip aldım, kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar burada 2 zincir çekeceğim ve yakamızı ölçeceğiz. Şimdi şurası yakamızı ölçerken ilk başladığımız yer kol bölümü. Şu kol bölümüyle karşılıklı diğer kol bölümünü bu şekilde şöyle esneme yapmadan ilk sırayı yaptığımız zaman şöyle düz bir şekilde de ölçebiliyoruz. Düz bir şekilde ölçtüğümüz zaman bakın burası esneme yapmadan 24 santimetre. Ben büyük tığ numarası kullanarak başlamadım. Yani zincir sayımız fazla olduğu için yeterli olduğu için 4 milimetre ile başladım. Yine 4 milimetre ile devam ediyorum. Sizler burada yarım milimetre tığ kullanarak ipiniz ince ise Alize Süperlana klasiğe göre ya da benim kullanmış olduğum diğer ipe göre o zaman burada yarım milimetre her ihtimale karşı büyük tığ kullanarak başlarsanız daha iyi olur. Şimdi burada zincirimizin başlangıç ölçüsü farklı. 1-2 sıra ördükten sonra da yaka genişliği biraz daha büyük olması gerekiyor. Çünkü sıraları ördükçe bu zincirimiz esneme yapıyor ve yakamız biraz daha büyük oluyor. Şu anda 24 santimetre esneme yapmadan olması gereken en az santim hesabı 22-24 olarak söyleyebilirim. Evet, şimdi devam edelim. Şöyle kaydırmayla birleştirdim ve 2 zincir çektim. Hemen buraya yine badem yapacağım. Aynı boşluğun içine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Çok boylarını uzatmıyorum trabzanlarımın. Şöyle dördüncüsü ya da üçüncüsü başta zincir çekmiştim. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi tek trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonra sadece kol bölümünü göstereceğim. Çünkü hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yani bu bademi yaptıktan sonra aynı şekilde ilerliyoruz. 3 ikili trabzanı yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi buradaki V boşluğumuzun ilk trabzanın üzerine 1 ikili trabzan, bir zincir boşluğuna 1 ikili trabzan, tekrar trabzanın üzerine de yine 1 ikili trabzan yaptım. Yani yine 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tekrar 3 zincir, tek trabzanın üzerine 3 ikili trabzan. Bu sıra çok kolay. Hep 3 zincir çekip 3 ikili trabzan yapıyoruz. Tek fark V boşluğunun üzerine yaparken bir tane trabzanın üzerine, bir tane zincir boşluğunun içine, şöyle V boşluğunun içine bir tane yine trabzanın üzerine yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Aralarda hep 3 zincirimiz var. Hemen şöyle bademimizin olduğu yere geleceğim. Evet, tekrar burada 3 zincir çekiyorum sonda. Şimdi burada yine üzerine batarken bakın buradaki şu büyük görünen boşluğa değil, bu tarafta şöyle zincirin başladığı yere batıyorum. Yani diğer tarafa batarsanız da olur. Yani boşluklar daha sonra kapanıyor ama bu şekilde biraz daha güzel görünüyor.
4 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Evet. Yani badem yapmış oldum. Tekrar 3 zincir. Hepsini topladıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Ve sıradan devam ediyorum. Tek trabzanın üzerine 3 ikili trabzan, 3 zincir ve boşluğun üzerine yine 3 ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. İkinci sırayı tamamladım ve üçüncü sırayla devam ediyoruz. Şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. 3 tane ikili trabzanımız var. 3 tane zincirimiz var bu sırada ve boşlukların üzerine de yine 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi burada 3 tane zincir çektim. Yine buradaki bademimizin üzerine kaydırmayla bağladım ve 2 zincir çektim. Tekrar buraya 3 tane şöyle yarım ikili trabzanımı yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 3. sırada da köşeden sonra 3 tane zincirle devam ediyorum. Bu sırada arttırma yapacağız. Şimdi ilk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine 1 trabzan. Son trabzanın yani 3. trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Toplamda 5 tane trabzanımız oldu. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zinciri çektim. Şimdi buradaki 3 tane yani V boşluğumuzun üzerindeki 3 trabzanı teke düşüreceğiz. Şöyle yarım ikili trabzan yapıyorum. Sıradakini tekrar ilk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. 3. trabzanın üzerine yine ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bunlar bizim başlangıçtaki küçük yapraklarımız olmuş oluyor bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen sıradaki 3 tane trabzanımızın üzerine gelen, bunu karıştırmayalım. Tek trabzanımızın üzerindeki 3 tane trabzanı arttırma yapıyoruz. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. Sıradakinin üzerine 1 ikili trabzan. Son trabzanın üzerine yine 2 ikili trabzan. Tekrar burada 5 tane trabzanımız oldu. 3 zincir, tekrar eksiltme yapacağız. Şöyle 3. yarım ikili trabzanımı yaptım. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir ve arttırma yapıyoruz. Tekrar 3 tane trabzanımızı 5'e çıkarıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir ve bademimizin olduğu yere geldim. Hemen buraya batıyorum ve 4 tane yarım ikili trabzan. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincirle devam ediyoruz. Şimdi bu sırada artık köşelerimizin yani bademlerimizin olduğu yerlere işaretleyici takalım. Bu çok önemli. Gerçekten en çok bu kısımlarda modeli şaşırabiliyoruz. Çünkü burada hepsini birlikte topladığımız için yeni sırada özellikle şaşırmaya başlıyoruz. Yeni sırayı yaparken hemen anlatacağım. Şimdi burada köşelerin olduğu yerlere mutlaka işaretleyici takın, size tavsiye ediyorum. Çünkü ben de kaç defa bu kısımlarda şaşırdım. Şöyle bir tane daha takalım. Köşelerin olduğu yeri şaşırmayalım. Ve dördüncüsü. Evet, şimdi burada bademimizi yaptıktan sonra kolda olduğu gibi aynı şekilde burada olduğu gibi devam ediyoruz. Üçüncü sırayı tamamladım ve dördüncü sırayla devam ediyoruz. Artık yapraklarımız kendini göstermeye başladı. Şöyle göstermek istiyorum. Burası ön veya arka bedenimizin olduğu yer. Şöyle yaprakları da sayabilirsiniz. V boşluklarımızın olduğu küçük yapraklardan 4 tane var. Ana yapraklardan yani tekli trabzanların üzerine başlayan yapraklarımızdan da 5 tane var. Şöyle kolu da göstermek istiyorum. Bakın kolda da
3 tane büyük yaprağımız var. Tekli trabzan 3 tane ve boşluğumuzdan 2 tane, yani küçük 2 tane yaprağımız var. Siz burada hesaplama yaparken yani kolda 3 yaprak ve bedende de 5 yaprak olarak hesaplayabilirsiniz. Yani o şekilde kontrollerinizi yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada hemen bademimi yapacağım. 3 tane yarım ikili trabzan. Şöyle hepsini birlikte topladım. Şimdi burada artık ilk 3 sırada köşeden sonra 3 tane zincir çekerek devam ettik. Şimdi bundan sonra zincirlerimiz değişecek. Bir zincir çektim. Hepsini topladıktan sonra burada bademimizden sonra bir zincir çektiğimiz için bu bir zincir burada çok sıkışabiliyor. Bazen ben 2 zincir çekiyorum ama şimdi karışıklık olmasın diye şöyle biraz gevşek olacak şekilde bir zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Yine arttırma yapıyoruz. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Burada 3 tane trabzanımız oldu. Başlangıçta bir zincirimiz var. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki trabzanı atlıyorum. Diğerinin üzerine bir ikili trabzan. Son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Burada yaprağımızı açmış olduk artık. Burada 3 zincir çektiğimiz için başlangıçta bir zincir çekiyoruz. Yani hep bu yaprağımızı açtığımız sırada burada bir zincirle başlıyoruz. Şimdi yaprağımızdan sonra yine bir zincirle devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Şimdi bir ip aldım. Burada yaprağımızı bir trabzanla tamamlayacağız. Burada hepsini birlikte topladık. Son bir trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan, tekrar bir zincir. Hemen sıradaki beşli trabzan grubumuzun ilkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine tek trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir trabzan atlıyorum. Diğerinin üzerine bir ikili trabzan. Son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar bir zincir. Hemen buradaki küçük yaprağımızı tamamlıyorum. Buraya bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir çektim. Hemen sıradaki trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar bir trabzan atlıyorum. Bir ikili trabzan. Son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Şimdi sona geldiğimiz zaman yani köşemizden önce tekrar bir zincir çekiyorum. Bir ip aldım. Hemen buraya bademimizi yapalım. Şöyle dördüncü yarım ikili trabzanım. Hepsini birlikte topladım. Tekrar bir zincirle devam edeceğim. Şimdi burada bakın bu dördüncü sırada bir zincir, 3 zincir. Bir zincir, 3 zincir, bir zincir, 3 zincir. Tabi burada 2 tane bir zincirimiz var. Yani bu şekilde ilerliyor. Yapraklarımızı açtığımız için aralarında 3 zincir. Yani köşede şaşırmamanız için bunu tekrar ediyorum. Burada bir zincir varsa yaprağımızın arasında 3 zincir çektiğimiz için bir zincire düşürdük. Daha sonra yine buradaki yaprağımızı tamamlarken de bir zincir, bir trabzan, bir zincir, tekrar 3 zincir. Ve sonda da aynı şekilde bir zincirle köşemizi yapıp tekrar ön bedenimize burada bir zincir çekerek başlıyorum. Ve yine ilk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sadece başlangıcı göstereceğim. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan, 3 zincir, bir tane atlıyorum. Hemen burada ben eksik yapmışım, o yüzden bir tane atlamadım. Böyle ara sıra küçük hatalar da yapabilirsiniz. Burada bir alt sırada sonuncusunun üzerine 2 tane yapmadığım için 4 tane var. O yüzden bir tane atlamadan 3 zincir çektim. Yine bir ikili trabzan, sonuncunun içine 2 ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir ve buraya bir ikili trabzan. Küçük yaprağımızın üzerine bir ikili trabzanla tamamlamış oluyoruz.
Dördüncü sırayı tamamladım ve 5. sırayla devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Son hali bu şekilde. Şimdi burada da sırayı tamamladığımız zaman sonda yine bir zincir çekerek kaydırma yaparak sırayı tamamlıyoruz. Hemen burada bir tane badem yaptım ve bu defa 2 zincir çektim. Şimdi önce bir zincir, sonra 2 zincir, sırada gelen 3 tane ikili trabzanımızın üzerine yine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 zincir. Yaprağımızın arasında birinci sırada 3 zincir, ikinci sırada 4 zincirimiz var. Yine sırada gelen trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü. Şimdi burada artık yaprağımız tamamlandı. Instagram'dan bana resimler gönderdiğiniz zaman hep burada hata yapılmış. Yani burada bir tane trabzanımız kaldığı zaman şu başlangıçta olduğu gibi bir tane trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapmıştık. Burada da 3 tane trabzan yaparak, yani bir yaprak biterken hemen üzerinden yine yaprak başlanılmış. O zaman da tabii ki arttırma yapmış oluyoruz ve burada volanlanma başlıyor. Şimdi burada yaprağımız tamamlandığı zaman hemen 2 zincir çekiyorum. En başta olduğu gibi köşeden sonra 2 zincirimiz var. Şu yapraklarımızın arasındaki zincirlerle şu iki yaprağımızın arasındaki zincirleri karıştırmayalım. Bu iki yaprağımızın arasındaki zincirler hep şu başta kaç tane yapıyorsak köşemizden sonra o şekilde ilerliyor. Şimdi 2 zincir çektim. Bu trabzanımızı burada atlıyorum ve yaprağımızın üzerinden devam ediyorum. 3 ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. Şöyle 3 ve 4. Bu sırada 4 2 4 2 diye ilerliyor zincirlerimiz. Tekrar 3 ikili trabzan. Yani tek trabzan gördüğümüz zaman, çünkü yeni yaprağı yine tek trabzanın üzerinden başlayacağız ama bu başlangıç sırasında olduğu gibi değil. Böyle tek trabzanı gördüğümüz zaman altında yaprağımız varsa artık burayı 2 zincirle atlıyoruz ve 3 ikili trabzan. Tekrar 4 zincir ve 3 ikili trabzan. Kolumuzun olduğu bölümü tamamlamış olduk. Sonda yine, yani köşemizin olduğu yere gelince başta olduğu gibi 2 zincir çektim. Hemen buraya bir tane badem yapıyorum. Şöyle 2 ve 3, dördüncü yarım ikili trabzanımı yaptım. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 2 zincir ve aynı şekilde kolda başladığımız gibi devam ediyoruz. Beşinci sıranın sonunda yine 2 zincir çekerek sırayı tamamladım ve tekrar köşemizi yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Bakın burada şu yaprağımız açılmaya başladığında 1 zincir, 2 zincir, 3. sırada yine 2 zincir çekiyorum. Bu demek oluyor ki iki yaprağın arasında da yine 2 zincirimiz olacak. Şimdi sırasıyla yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincir. Bakın yaprağımızın arasındaki zincirlerimiz 3, 4 ve yine 3 tane zincir çekerek ilerliyor. Şimdi tekrar sıradaki trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan. Şimdi artık bu sıradan sonra bu yaprağımızı kapatmaya başlayacağız. Yani buradaki yaprağımızı tamamlayacağız. Bu arada da yeni yaprak başlayacağız. Yani bir tane yaprağı tamamlarken yeni başlamış olduğumuz yaprak da yarım olmuş olacak. Şimdi 2 zincir çektim. Bakın bu trabzanımızın üzerinde bir tane 2 zincir boşluğumuz var. Şimdi tekrar aynı yere yine 2 zincir boşluğu olmuş oldu bu şekilde. Yaprağımızdan sonra arada 2 tane boşluğumuz var. Şimdi tekrar sırasıyla 3 ikili trabzan yapıyorum. Yine yaprağımızın arasında 3 zincirimiz var. Tekrar 3 ikili trabzan. 2 ve 3. Şimdi yine 2 zincir. Yani bu sırada 2 3 2 3 şeklinde zincirlerimiz ilerliyor. Yine buradaki 2 zincir boşluğunu artık alta baktığımız zaman takip edebileceğiz. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Şu yaprağımızın arasında yine 3 zincirimiz var. Tekrar 3 ikili trabzan. Evet, kolumuzun olduğu bölümü tamamlamış olduk. Yine bedenlerde de aynı şekilde devam ediyorsunuz. Tekrar 2 zincir çektim. 1 2 2. Bu sadece bu bir zincir bölümü başladığı zaman 1 2 2 sonra tamamlanıyor. Hep 3 tane zincir çekiyoruz bu bölümlerde. Şimdi 2 zincir çektim. Hemen buraya yine köşemizi yapalım. Şöyle dördüncü yarım ikili trabzanımı yaptım. Hepsini birlikte topladım ve 2 zincirle yeni sıraya beden bölümüne devam ediyoruz. Ve 7. sırayla devam ediyoruz. Yine burada başlangıcı yaptım ve 3 tane zincir çektim. Hemen buradan yaprağımızı küçülterek devam edeceğiz. Şimdi artık bu sırada yeni yapraklara başlayacağız. Bakın buradaki bir tane tek olan trabzanımızın üzerinde 2 boşluk olduktan sonra bu aralarda yeni yaprak başlıyoruz. Buraya dikkat edelim. Şimdi burada da 1 2 2 şeklinde zincirimiz var. Bundan sonra yine 3 tane zincir çekerek devam edeceğiz. Yeni yapraklarımızın şu bölümüne gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada 3 zincir çektim. Yeni yapraklara ilk baştaki boşluktan başlıyoruz. Yani ilk önce buraya. Her 6 sırayı tamamladığımızda yeni yaprağa başlayacağız. Şimdi 6. sırayı tamamladık. Buradaki yaprağımız bitmedi ama yeni yaprağa başlayacağız. Başladığımız yapraklar bu şekilde yarım olduğu zaman bu defa yine yeni yapraklara başlayacağız. Evet, şimdi ben önden hemen söylüyorum ama yine de adım adım ilerliyoruz. Bu yaprağı tamamladığımız zaman artık kendiniz takip edebileceksiniz. Şimdi burada 3 zincir çektim. Hemen ilk 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi başlangıçta olduğu gibi bir trabzan, bir tane V boşluğu yapıyoruz. Şimdi buradaki V boşluklarımız artık değişti, farklı olacak. Bir trabzanı yaptım. Tekrar 3 zincir. İlk 2 trabzanı yarım ikili trabzan olarak teke düşürüyorum. Bu şekilde kesme yapmış oldum. İkisini birlikte topladım. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Bir zincir. Bu 3 zincire atlıyorum. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Son 2'yi kesiyorum. Şöyle ikisini birlikte toplayacağım. Bu şekilde 2 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi 1 2 3 zincir, yine en başta yapmış olduğum şekilde devam ediyorum. 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 1 2 3 zincir. Şimdi buradaki ikili trabzanları yaparken aralarda bir zincirimiz vardı. Size bunu gösterecektim. Bunu karıştırmayalım. Şimdi burada da boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani burada da bu yaprağı bitirirken bir ikili trabzan yaparken 3 zincir çekerek hata yapabilirsiniz. Çünkü ben de o şekilde hata yaptığım oldu. O yüzden size hatırlatıyorum. Şimdi bu sadece yaprak başlangıcında burada 3 zincirimiz var. Şu ilk sırada başladığımız gibi. Tekrar 3 zincir çektim. Hemen ilk 2 trabzanımı kesiyorum ve teke düşürüyorum. Tekrar sıradaki ikili trabzana ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, hemen atladım 3 zinciri ve yine bir ikili trabzan. Tekrar son 2'yi teke düşürüyorum. Tekrar 1 2 3 zincir, 2 zincir boşluğumuza 3 zincir, bir ikili trabzan, tekrar 3 zincir. Şimdi tekrar sıradaki ilk 2 trabzanı şöyle yarım ikili trabzanlarla teke düşürdüm. Bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, tekrar son 2 trabzanı teke düşürüyorum. Bu şekilde toplamış oldum. Şimdi yine sonda başta olduğu gibi 3 zincir çektim. Tekrar buraya bir ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar köşemizi yapıyoruz. Bu kenarlarda arttırma yapmayı unutmayalım, yani başlangıçta ve sonda. Şimdi tekrar buraya batıyorum ve bir tane badem yapacağım.
Evet, hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir. Hemen ilk boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve aynı şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Sırayı tamamladım. 8. sırayla devam ediyoruz. Yine başta 3 tane zincir çektim. Hemen bir ip aldım. İlk trabzanın üzerine arttırma yapıyoruz. 3 ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Şimdi 1 2 3 zincir. Burada 2 tane trabzanımız var. Yine teke düşüreceğiz. Hemen şöyle bir yarım ikili trabzan, sıradaki trabzanın üzerine yine yarım ikili trabzan, hepsini birlikte topladım. Bu şekilde teke düşürmüş oldum. Şimdi bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar sıradaki 2 ikili trabzanı teke düşürüyorum. Ve hepsini birlikte topladım. Burada şimdi 3 tane ikili trabzanımız oldu. Tekrar 3 zincir. Yine sıradaki trabzanın üzerine 3 ikili trabzan. Bu sıra yine ikinci sırada olduğu gibi aslında hep 3 ikili trabzan 3 zincirle devam ediyor. Sadece burada farklı bir şekilde 3 ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Yine ilk 2 trabzanı teke düşürüyorum. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar son 2 trabzanı da teke düşürüyorum. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Yine trabzanımızın üzerine 3 ikili trabzan. 3 zincir ve tekrar yaprağımızı artık kapatıyoruz. Şöyle ilk 2 trabzanı teke düşürdüm. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Son 2 trabzanı da yine teke düşürüyorum. Tekrar 1 2 3 zincir ve kolda son kez bu tek trabzanımızın üzerine 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve köşemizi yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çektim ve sıraya aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. İpimiz biraz kendini topluyor. Şöyle. 9. sırayla devam ediyoruz. Tekrar başlangıçta 3 tane zincirimiz var. Hemen buradaki 3 tane trabzanımızı 5'e çıkartacağız. İlk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi. Sıradaki trabzanın üzerine 1 ikili trabzan. Üçüncü trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Ve 2. Tekrar 3 zincir. Şimdi artık buradaki yaprağımızın 3 tane trabzanını teke düşüreceğiz. 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir. Şimdi tekrar sıradaki 3 tane trabzanımızın ilkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine 1 trabzan. Tekrar 3. trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Hemen 3 tane trabzanımızı teke düşürüyorum. Tekrar 3 zincir. Yine 3 tane ikili trabzanımı 5'e çıkartıyorum. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. Sıradakinin üzerine 1 ikili trabzan. Sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan.
1 2 3 zincir. Tekrar burada 3 tane trabzanımızı teke düşürüyorum. Bir, iki, üç zincir. Hemen burada son üçlü trabzan grubumu 5'e çıkartıyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen bir tane badem yapıyorum. Artık ön bedenimize başlayacağız. Şöyle dördüncüsü. Yine hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincirle devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. 10. sırayla devam ediyoruz. Şimdi 10. sıraya başlarken artık burada şöyle takip edebiliriz. Ben birleştirme yapacağım için bir sıra daha yapacağız birlikte. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu kısımdayız artık. Artık buradan bakarak takip edebilirsiniz örneğimizi. Şimdi burada bu yaprağı tamamladıktan sonra sadece üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada olduğu gibi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yaprağımızı artık ayırmaya başlıyoruz. Dolayısıyla burada yine 1 2 2 şeklinde zincirimiz ilerleyecek. Bunu her zaman bu 3 boşluğun olduğu yerde 1 zincir 2 2 şeklinde ilerliyor. Ortadan bahsetmiyorum. Kenarlardan ve aradaki zincirlerden bahsediyorum. Şimdi burada yeniden yaprağımızı artık şöyle hemen açacağız. Bir zincir çektim ve ilk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Bu şekilde 3 tane trabzanımız var. 1 2 3 zincir. Bir tane atladım. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Şimdi yaprağımızın arasındaki zincirlerde 3 4 3 şeklinde tamamlanacak. Şimdi 3 zincir çektik. Birinci sırada, yeni sırada 4 zincir ve yeni sırada arada 3 zincirimiz olacak. Bu kısımda artık bir zincire başladık. 1 2 2 şeklinde tamamladıktan sonra yine aralarda 3 zincirimiz olacak. Evet, şimdi başta bir zincir çektiğimiz için burada bir zincir çekiyorum. Hemen buraya bir ikili trabzan yapacağım. Şöyle bu taraftan yaparsak biraz daha boşluğumuz küçük olur. Tekrar bir zincir. Sıradaki trabzanın üzerine yine 2 ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Bir tane atlıyorum. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Yine son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Hemen burada bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Bir ip aldım. İlk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Bir tane trabzan atlıyorum. Hemen sıradakinin üzerine bir ikili trabzan ve son trabzanın üzerine de bir ikili 2 ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, tekrar buraya bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar yaprağımızın üzerine geldim. Şimdi birini bitirirken gördüğünüz gibi diğerini de devam ettirmiş oluyoruz. Bu hep bu şekilde ilerleyecek. Yaprakları sayarken ya da bluzumuzu kollarda ve bedende bitirirken hep bir tane yaprağımız yarım kalıp diğerini tamamladığımız sırada bitirebilirsiniz. Ya da bu zincirlere başladığımız yer, yani arada şu 3 zinciri çektiğimiz sırada bitirebilirsiniz. Tabi uzunluklar santim hesabı uygun olmazsa istediğiniz yerde de yine sırayı tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi sonda yine 3 zincir çektim. Hemen köşemizi yapıyorum. Şöyle 3 ve dördüncüsü.
Tekrar bir zincir çektim. Buradaki bir zincirimizi biraz şöyle gevşek çekelim. Çünkü arada kayboluyor bu kısımda. Tekrar buradan aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra artık sizler şöyle gösterecek olursam modeli alttaki sıralara bakarak takip edebilirsiniz. Yani biz şu anda şu bölümdeyiz. Buradan takip ederek ilerleyeceksiniz. Buradan takip ederken bakın şurada, şimdi yeni sırada yine göstereceğim. Çünkü artık robanın birleştirmesini yapacağım. Daha fazla uzatmak istemiyorum burada sıraları. Şimdi burada yaprağımızı yaparken robayı da birleştirirken yine burada bir iki sıra devam edeceğiz. Şimdi şu bölümlerde yeni yaprak başlayabilmesi için burada olduğu gibi buna dikkat edeceğiz. Yani devam ettirirken şu yaprağımızı yaparken buradan takip ediyoruz. Buraya göre buradaki yaprağı tamamlayacağız. Fakat arada da yeni yaprağımız başlayacak. Onda nasıl başlıyoruz? Gördüğünüz gibi şu küçük yaprağımızı nasıl başlamıştık? Arada bir trabzanın üzerinde 2 tane boşluk olduktan sonra yine burada başladığımız gibi şu kısımlarda yeni yaprağa başlayacağız. Yani bu trabzanın üzerinde 2 tane boşluğumuz olduktan sonra bu yapraklarımızın arasında da yine yaprağımızı başlayacağız. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra da bedeni nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Son sırayı tamamladım. Bundan sonra beden birleştirmesiyle devam edeceğiz. Örnek çalışması için burada bir tane, hatta 1,5 yaprak yaptım. Bundan sonra birleştirmeyle devam edeceğiz. Şimdi sıralar ekleyerek bedenimizin büyüklüğünü ayarlıyoruz. Buradaki yaka genişliğimiz bedenimizle ilgili değil. Şimdi burada ben 4 mm ile zincirimi çekip yine 4 mm ile devam ettim. Buradaki bluzumda ise 4,5 mm ile zincir çekip 4 mm ile devam ettim. Yani yarım milimetre büyük kullandım. Arada 1 santimetre fark etti. Burası 27 santimetre genişliğinde oldu. Burada da size söylemiştim videonun başında, ördükten sonra biraz daha büyük oluyor. Yani örmeden önce en az böyle 24 santimetre gelebilir. Şöyle bakın. Şöyle 26 santimetre. Burası da 27 santimetre olmuş. Şimdi birinci versiyonda yapmış olduğum yapraklı bluzda yakayı bu şekilde daha geniş nasıl yapabiliriz demiştiniz. Orada gerçekten modeli yeniden kurmak gerekiyor. Şimdi biz bu bluzda yeniden modeli kurduğumuz için 97 zincirle başladık ve yakayı sadece üzerine kaydırmalar yaparak kullanabilirsiniz ya da bir sıra sık iğne yapabilirsiniz ya da toplamak isterseniz bir sıra sık iğne yaptıktan sonra ikinci sıra sık iğne çalışmasında sık iğneleri, hani 2 tane sık iğne, bir tane keserek, teke düşürerek bir sırada kesme yaparak 2 sıra sık iğne ile tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada beden genişliğimizi ayarlarken ya da bedenimizin ölçüsünü ayarlarken bu yaka benim yapmış olduğum gibi 27 santimetre olduğu zaman dolayısıyla yaka biraz açık oluyor. Çok fazla değil. Yani yine ideal. Bu şekilde bile kullanabilirsiniz. Çok çok geniş değil. Fakat burada yakamız geniş olunca şu kol evimizin yüksekliği biraz fark ediyor. Yani yaka geniş olup üzerimize giydiğimiz zaman biraz daha aşağıya düşüyor ve daha sonradan burayı toplamak isterseniz o zaman kol evinin santimetresi küçülmüş oluyor. Dolayısıyla ben burada large beden için size bir santim hesabı vereceğim. Çünkü bunu ölçtüm. Bunun üzerinden şöyle kol evinin yüksekliği 28, şuradan, evet 28 santimetre olmuş. Toplamda 3,5 yaprağımız var burada. Bakın 1, 2, 3. Şurada birleştirme yaptığım yer yaprağımızı şöyle gösterecek olursam açmaya başlamadan önce. Şu 5 tane trabzana çıkardığımız bölümde şu sıra birleştirme sıramıza dahil oluyor. Şu kısımda birleştirme yapmışım. Size küçük gelirse kullanmış olduğunuz ipe göre istediğiniz yerde de yine şu ortada da birleştirme yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü aynı şekilde birleştirme yaptıktan sonra da modeli devam ettireceğiz. Yani geldiği şekilde devam ettireceğiz. Şimdi burada ben 28 santimetre yaptım large beden için bu ip ve tığ numarasıyla. Sizler burada yine dediğim gibi kendi kullanmış olduğunuz ipe göre, belki burada ince ip kullanıyorsanız 4. yaprağı tamamlayıp kol evini üzerinize ölçerek devam edebilirsiniz. Şimdi burada birleştirmeyi yaptıktan sonra bir sıra örün. Daha sonra üzerinizde ölçün. 1-2 sıra ördükten sonra tekrar ölçün. Çünkü ördükçe biraz değişiyor. Şimdi ben bu haliyle birleştirme yapacağım. 38 beden için 2,5 yaprak yapabilirsiniz.
Large beden için ya da medium beden için 2,5 yaprak yapıp 38'e de gelecektir zaten o. Dediğim gibi bunlar kullanacağınız ipe göre yaprak sayıları fark edecektir. Şimdi birleştirmeyle devam edelim. Şimdi şu bölümde yaprakları da eklerken şurası bizim bedenimizin göğüs genişliği, yani kol altından genişliği olmuş olacak. Şöyle esneme yapmadan bu ipimiz biraz topluyor. Bakın bir yaprakta Alize Süperlana Klasik'le şöyle 35 santimetre, 36 santimetre, daha buhar ütüsü de yapmadım. Buhar ütüsü yaptığımız zaman bu 37 santimetre olacaktır. Şimdi buradaki genişlik de sizin göğsünüzün üzerinden almış olduğunuz ölçüyle paralel olmalı. Yani sadece buradaki kol evinin yüksekliğini hesaba katarak ilerlemiyoruz. Şuradaki göğsümüzün genişliğine de bakıyoruz. Aynı zamanda kola da bakıyoruz. Şimdi burası sizin göğüsten aldığınız santimetre hesabından 1-2 santim büyük olursa daha iyi olur ya da 2-3 santim büyük olursa daha iyi olur. Ama kolla da paralel olarak ilerlemesi gerekiyor. Yani sizler burayı daha geniş yapmak isterken bu defa kol eviniz çok geniş olabilir. O yüzden bunu ayarlamak birazcık tabii ki ölçerek ilerlemeniz, üzerinizde deneyerek ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi burada ben birleştirmeyi yapacağım. Birleştirmeyi yaptıktan sonra diğer bluzumda tığ numaramı yarım milimetre büyük kullandım. Bunun sebebi de bunu şöyle birazcık yarım santimetre aşağıya doğru açılarak ilerlemesi için bu benden müşterimin talebiydi. Biraz daha burada çünkü dümdüz inmesini istemiyordu. Çok hafif açılmasını istiyor. O yüzden sadece kademeli olarak tığ numarası değiştirerek devam edeceğiz. O şekilde çok kolay oluyor. Şimdi şöyle hemen son sırayı tamamlamış oldum. Bakın köşeye başlamış olduğum yeri şöyle terse çeviriyorum birleştirme yaparken. Yani altta kalacak. Şöyle. Şimdi buradan diğer birinci versiyonda bu yapraklı bluzumuzun birleştirme yaptıktan sonra da burada hep kenardan bir tane arttırarak ilerliyoruz. Hep aynı, yani bir tane yaprağı hep aynı yerden başlayarak ilerliyoruz. Burada artık yaprak sayımızı sabitleyeceğiz ve bedende hep aynı sayıyla ilerleyecek. Yani 3 4 3 4 1 burada, çünkü biliyorsunuz bakın şurada yapraklarımız şöyle 1 2 3 4 5 tane, 1 2 3 4 5 6 tane. Şimdi yeni sırada yine 5 tane, yine 6 tane olarak ilerleyecek. Evet, hemen buradan ilmeğimi şöyle bakın buradaki üstteki şuradan ilmeğimi ön yüzden taktım. Bu alttaki ilmeğimi buradan çekeceğim. Şöyle buradan ilmeğimi çektim ve ikisini bu şekilde birleştirmiş oldum. İkisinin birleştiği yerde hemen 1 2 3 zincir çektim. Şimdi modeli hangi sırada bitirip birleştirme yaparsanız yapın, modele nasıl devam ettiğimizi şu şekilde ilerliyoruz. Burada şimdi ben bir tane trabzan yaptım. Artık fıstık yaparak ilerlemeyeceğiz. Bir tane trabzan yaptım. Bu trabzan şu iki tane fıstığın ortasındaki ortak trabzan olmuş oldu. Şimdi burada bir zincirimiz vardı. Arada ikinci sırada modele devam ederken iki zincirimiz olacağı için burada 1 2 3 zincir çektim. Artı 2 zincir daha çektim. Şimdi burada hemen şöyle buraya batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modeli devam ettiriyorum. Tekrar başladığımız yere geldiğimiz zaman da nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Şimdi burada 4 zincirimiz var. Artık burada sadece 2 tane modelin üzerinde göstereceğim. Çok fazla uzun oluyor çünkü videomuz. Hemen şöyle 4 zincir çektim. Yine 3 ikili trabzan. Burada alt sıralardan takip etmeniz gerekiyor. Şimdi burada bir tane trabzanımız var. Başta fazladan 2 zincir çekmiştim. Tekrar 2 zincir çektim. Buraya atlıyoruz. Tekrar buraya geldim. 3 ikili trabzan, 4 zincir ve 3 ikili trabzan. Bu sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi şu diğer tarafın birleştirme bölümüne geldiğimiz zaman orayı da göstereceğim.
Evet, köşenin olduğu yere geldim. Bu sırada köşeden önce 2 zincirimiz var. Şu aralarda da 2 zincirimiz var. Hemen buraya bakın, şu bademimizin olduğu yine aynı bu zincirin içine batıyorum. Alttaki köşeyi de bu şekilde buradan şöyle ilmeğimi alıyorum. İkisinin birden altından aldım. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi dönüyorum. Bakın, kolumuzu burada bırakmış olduk. Şimdi döndüm ve buradan devam ediyorum. Yine 2 zincir çektim. Burada bir tane bademimizin yerine bir tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi tekrar buradan aynı şekilde 2 zincir çektim ve sırayı tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi 2 zincir çektim ve şu ortadaki trabzanımızın 1, 2, 3. zincirine batıyorum. Burayı şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi bu ortadaki bir tane trabzanımız, ben örnek parçası yaptığım için buradaki sıraya göre birleştirme yaptım ve ortada bir tane trabzanımız olmuş oldu. Bizim şu iki yaprağımızın ortasında bir trabzan olan sıramız bakın şu bölüm. Bir alt sıra. Şimdi burada ben yaprağı tamamladığım için size bu bir alt sırada birleştirmeyi göstermedim. Aslında burada gösterseydim daha iyi olurdu ama hiç fark etmez. Çünkü sizler de 1 santimetre daha büyük yapmak istediniz diyelim ki bedende ya da 2 santim. O zaman buradaki sırayı farklı şekilde yapabilirsiniz. Yani her iki versiyonunu da anlatmaya çalışacağım. Kafanız karışmasın. Demek istediğim şu sırada birleştirmeyi yapmış olsaydık, pardon, şu sırada, bir alt sırada burada birleştirmeyi yapmış olsaydık, şu başlangıçta, şimdi bakın ortaya gelmiş olan bu trabzan sıraya devam ettiğimiz zaman yine ortada bir tane trabzan olacaktı. Yani burada altta yaprak yok ama yaprak bitmiş gibi burada bir tane trabzan olacaktı. Yani sıranın her yerinde, her iki yaprağın arasında birer tane trabzanla devam etmiş olup o zaman her yaprağın arası aynı şekilde ilerleyecekti ve bedeni birleştirdikten sonra o şekilde devam edecektik. Şimdi sizler böyle birleştirirseniz de nasıl devam edeceğinizi görmüş olacaksınız. Dediğim şekli anlarsanız o şekilde de çok kolay oluyor, daha iyi oluyor. Şimdi burada yeni yaprağa başlayabilmemiz için bu tek trabzanımızın üzerinde 2 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Şimdiki birleştirdiğimiz tarzda bir tane boşluğumuz olacak. Sadece birleştirme yerlerinde. Sadece birleştirme, yani burada. Sadece burada bu trabzanın üzerinde bir tane boşluğumuz olacak. Bu trabzanı da boşluk olarak kabul edeceğiz. 1, 2 gibi düşüneceğiz. Fakat bu sırada birleştirme yapmış olsaydık, yani şura bittikten sonra, o zaman bir trabzan aynı şekilde etrafında modelimiz devam etmiş olacaktı. Şimdi ben burada bakın 3,5 yaprağı yaparken şöyle göstereyim size. Burada bakın 1, 2, şuradan göstereceğim. Şurada 1, 2, 3 sırayı örmüşüm. Bu 3. sırada, yani şu 3. sıra 4. sırası, bu tek trabzanın başladığı sıra. Umarım ipim koyu ama görebiliyorsunuzdur. Bu tek trabzanın başladığı sırada bakın buradan başlarken hemen kol altına bakalım. Buradan başlarken bakın burada kol altında bir tane trabzanımız var ve üzerinde 2 boşluğumuz var. Yine bu 2 boşluk tamamlandıktan sonra burada yaprağa başladım kolaylıkla. Şimdi bu bir trabzanı yaptıktan sonra burada başlangıçta, çünkü tam üzerine nasıl boşluk yaptığımızı da göstereceğim şimdi. Buradan bu sıraya devam ederken gördüğünüz gibi burada da bir trabzanla devam ediyoruz. 2 yaprağın arasında. Şöyle elimi biraz daha koyacağım. Evet. Bu şekilde yani birleştirdiğimiz yerde de bir trabzan var. Burada da bir trabzan sırasındayız. Aynı şekilde devam ettirdim demek istiyorum. Evet, şimdi her iki şeklinde görmüş olacaksınız. Böyle yaptığımız zaman da nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi biz bu sırayı burada modelin gidişatına göre bir üst sırada birleştirdiğimiz için şuradaki trabzanı yok kabul ediyoruz. Yani burası aslında boşluk şu anda.
ve bunun üzerinde bir boşluk daha olması gerekiyor çünkü yeni yaprağa başlayacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yani biraz önce benim bluzumda gösterdiğim gibi yaparsanız da şu anda da bu şekilde devam edeceğiz. Aynı işlemi yapıyoruz. Tek fark bir boşluk olması. Şöyle burada 2 zincirimiz var. Kaydırma yapıyorum. Şöyle bir tane de boşluğa yapacağım. Zincirim küçülmüş. 2 kaydırma yaptım. Çünkü buradaki mesafeyi ayarlamak için. Tekrar trabzanımızın üzerine geldim. Şöyle direkt sık iğne yaptım. Yani bir ilmek aldım. 2 ilmeği topladım. Şu ikinci ilmeğin içine bakın bu trabzanı da yapabiliriz. Bunu şöyle gösteriyorum. Bazı yerde bu trabzanı, bazen de sadece 3 zincir çekerek trabzan yapabilirsiniz. Bu ikinci ilmeğinden bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi toplayarak trabzan yaptım. Şöyle. Şimdi burada zincir çekerek de yapabiliriz. Şöyle batıyorum. Kaydırma yaptım. Üçüncü kez. 1, 2, 3. Şimdi ilmekleri toplayarak yaprağımızı kapattığımız yerlerde gösterdiğim şekilde trabzan yaparsınız. Aralarda boşluk oluşmuyor. Zincirle trabzan arasında. Evet, şimdi modele yine devam ediyorum. 3 tane ikili trabzanımız var başlangıçta. Ve 3 zincir. Evet, 3, 4, 3. Tekrar devam ediyorum. 3 ikili trabzan. Şimdi arada bir tane boşluğumuz var şurada. 2'ye tamamlıyorum. 2 zincir çektim yine. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi sonda 2 zinciri çektim ve ilk trabzanın üzerine kaydırmayla birleştirmemi yaptım. Şimdi burada 2 tane boşluğumuz var. Buradaki trabzanı görmüyoruz. Burası artık 2 tane boşluğumuzun olduğu yer. Yani bu kısımlar olmuş oldu. Şimdi burada tekrar 3 tane zincir çekerek trabzan yapmayacağım. Çünkü burada artık trabzanları eksiltmeye başlayacağım. Hemen şöyle bir zincir çektim. Buraya batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şu şekilde sık iğne yaptım. Çok sıkı yapmadım. İlmeğimi biraz gevşek bıraktım. Şu birinci değil, ikinci ilmeğin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle uzattım. Şimdi bu yarım ikili trabzan olacak. O yüzden bu iki ilmeği toplamıyorum. Bir ip aldım. Tekrar ikinci trabzanın üzerine battım. 2 ilmeğimi topladım. Şimdi 3 ilmeğimi birlikte topladım ve ilk 2 trabzanı teke düşürmüş oldum. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Hemen buraya geldim. Bir ikili trabzan. Tekrar son 2 trabzanı teke düşürüyorum. Şimdi arada 2 zincirimiz var. Burada 2 tane boşluğumuz olduğu için yeni yaprağa başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya battım ve bir ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buradan aynı şekilde devam ediyorum. İlk 2 trabzanı teke düşürüyorum. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, bir zincir. Tekrar buraya geldim. Bir ikili trabzan. Son 2 trabzanı da teke düşürüyorum. Burada kesme yapmış oldum. Tekrar 1, 2, 3 zincir ve 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar devam ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi başlangıcımız buradaki trabzanımızın üzerinden başlamış oldu. Burada birleştirmeleri modele göre devam ederken sırayı tamamlayıp geldiğimiz zaman buraya yine şu boşluğun içine bir ikili trabzan, şurada bakın 3 tane zincir çekeceğiz. Bir ikili trabzan, 3 zincir, sonra buraya birleştirme yapacağız. Daha sonra da bu ikisini toplayacağız ve teke düşüreceğiz. Artık şuradaki
sırayı, bakın şu sırayı yapmış olacağız yeni sırada. Artık bunu alttan takip edeceksiniz ve buradaki birleştirmeyi de ona göre devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bundan sonra devam ederken hep burada iki boşluğumuz olacak. Şurayı sadece yok kabul edelim. Bunun dışında artık hep etrafında kaç tane yaprağınız varsa o şekilde devam edecek. Sizler de benim bluzumda olduğu gibi burada birleştirmeyi yaptıktan sonra biraz şöyle genişlemesini ya da rahat olmasını, esnek olmasını isterseniz buradan sonra artık tığ numaranızı yarım milimetre büyük kullanarak, yine elinizi sıkı da tutabilirsiniz. Büyük kullanarak burada birazcık böyle rahatlık verebilirsiniz. Yani daha rahat olacak, çok fazla görünmeyecek. Şimdi buradan sonra artık devam etmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi burayı kurmuş olduk. Yani biz artık etrafında dönerken hep modele göre bu boşlukları da o şekilde devam ediyoruz. Sona geldiğinizde şaşırmayın. Şurada da yaprağımız başlayacak. Aynen buralarda olduğu gibi. Ondan sonraki sıralarda da yine buraya nasıl denk geliyorsa, burada nasıl ilmeğimizi bağladıktan sonra sık iğne ile yarım trabzan yapıp teke düşürdüysem, yeni sırada da burada yine zincirimizi 3 zincirden sonra burada yine sık iğne yapıp yarım trabzan, yine yarım trabzan, burayı tekrar teke düşürüp bir trabzan, tekrar teke düşüreceğiz. Yani hep örneğe göre bu birleştirme yerimiz ileriye kayacak. Burada bazı yerlerde zincir çekerek devam edebilirsiniz. Şöyle kenarlarda şu şekilde bakın, arttırma yapacağınız kenarlarda zincir çekerek devam edebilirsiniz. Bazı yerlerde de benim yapmış olduğum gibi yaparsanız trabzanı bu aralarda topladığınız zaman boşluk kalmamış olur. Hemen şöyle bluzumun üzerinde de göstermek istiyorum. Bakın burada şöyle açalım. Şöyle kol altından itibaren nasıl görünüyor? Şimdi bakın buradan başladım. Benim buradaki bir trabzanım yeni yaprağın yani yaprağı bitirdiğimiz trabzan. Şuradaki trabzan. Bunu karıştırmayalım. Üzerinde 2 tane boşluğumuz var. Bakın birleştirme noktam hep bu şekilde ilerlemiş. Yani ben buradan başladım. Şu anda birleştirme noktam buraya kaymış durumda. Gördüğünüz gibi buradan şöyle ilerleyerek buraya geldi. Şimdi sizinle kaldığımız yerde bırakmışım. Bakın burada birleştirmem artık bu şekilde hep istediğimiz uzunluğa gelene kadar kaymaya devam edecek. Son sıranızda burada birleştirip artık ipinizi keseceksiniz. Hiç belli olmuyor bu şekilde birleştirdiğimiz zaman, gördüğünüz gibi birleştirme yerim belli olmuyor. O yüzden böyle devam edebilirsiniz. Evet, şimdi kolda da aynı şekilde devam ediyoruz. Yani kolu yaparken şöyle göstereceğim hemen size. Burada çünkü modeli devam ettireceksiniz. Artık burada anlatmayacağım. Şimdi biz burada, siz de hangi bölümde kaldıysanız aynı mantıkla devam edeceksiniz. Biz burada bir zincir çektiğimiz sıradayız. Yaprağımızı açtığımız. Dolayısıyla ben ipimi buradaki trabzanın üzerinden bağlayacağım. 3 tane trabzan yapacağım. Daha sonra modeli devam ettiriyorum. Burada biliyorsunuz üzerinde 2 zincir boşluğumuz olacak. Modeli devam ettirip şu bölüme geldiğim zaman şu son trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekip şu bademlerimizi atlayacağız. Onlar olmayacak. Zaten birleştirdik onları. Burada son trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekeceğiz. Şuraya bağlayacağız. Burada ya da bu sırada bakın şu bir tane trabzanımız olduğu için tam şu ortaya bir tane ikili trabzan yapıp 3 zincir artı 2 zincirde araya çekmemiz gerekiyor. 5 tane zincirle buraya başlayıp o ortadaki trabzan olur. Bunu şaşırmamış olursunuz ama dediğim gibi bu sırada da ben burada bunu yapmış olduğum için, kola başlarken böyle bitirdiyseniz şuradaki trabzanın üzerinden başlamanız daha kolay olacaktır ve buraya geldiğiniz zaman 2 zincir çekip birleştirdiğinizde artık yine ilk sıra modeli kurmuş oluyorsunuz. Yine sıralara alttan bakarak devam etmeniz gerekiyor. Evet, umarım anlaşılmıştır. Bluzumuzun yapımı bu şekilde. Çünkü beden birleştirmesini gösterdikten sonra zaten burada birleştirme mantığını gösterdim. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu haliyle bile videomuz çok uzun oldu. O yüzden
Bu şekilde umarım anlaşılmıştır. Oldukça detaylı anlattım. Yine de takıldığınız yerler olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram hesabımdan şaşırdığınız yerler olursa fotoğrafını paylaşarak yine orada da mesaj atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.